Samsun'dan hepinize merhaba. Kuveyt'e gidiyorum. Önce yolculuk Sabiha Gökçen'e. Akşam 7 gibi de oradan Kuveyt'e geçeceğim. 5 günlük bir gezi olacak. Tüm detayları anlatacağım. Bu arada Kuveyt'e Noorsiyam sponsorluğunda gidiyorum. Yaklaşık 5 saat burada bekledikten sonra uçağa geçiyoruz. Üç buçuk saatlik yolculuğun ardından Kuveyt'teyiz. E-vizemizi Türkiye'deyken almıştık. Burada küçük bir işlem yaptırıyorsunuz. 10 dakika sürüyor. Sonra pasaport geçişinden rahatlıkla geçiyorsunuz. Otele geldik. Tabii biraz yorulduk. Şimdi dinlenme zamanı, yarın çıkıp gezeceğiz. Kuveyt'ten günaydın. Tabii o kadar yoldan geldikten sonra biraz dinlenmek gerekti. Öğlen 12 gibi kalktık. Burada çünkü Ramazan, sabah şu an çok bir şey yapamıyorsun. Mağazalar, birçok yer kapalı oluyor. Çıkıp şehri gezeceğiz. Kimle gezeceğim? Türkiye Noorsiyam'dan Ahmet abi ve buradan Marwan Bey, Marwan abi diyorum. Bugün şehri beraber gezeceğiz. Nisan 2022'deyiz. Hava şu an 32 derece. Otelden çıkar çıkmaz yüzünüze böyle inceden sıcak sıcak vuruyor. Şimdi Marwan abi bize bugün eşlik edecek. Ama hikayesi çok güzel. Lübnanlı. ODTÜ'de mimarlık okumuş. Ya dedim ODTÜ'ye nasıl girdin abi? Diyor ben Türkiye'ye geldim. En iyi üniversite ora dediler diyor. Sınava girdim. İlk mimarlık çıktı diyor. Kazanmış ve ODTÜ mimarlığı bitirmiş. Dün de Katar'dan bizim için geldi sağ olsun. Katar'da işleri vardı. 3-4 gün beraber gezeceğiz. Karşıda Kuveyt şehri. Bu arada Kuveyt ülkesi sadece Kuveyt şehrinden oluşuyor. Şu karşıdaki de kiliseymiş, çok ilginç olacak ama Kuveyt'e gelip ilk gördüğüm ibadethane kilise oldu. Kuveyt'te petrol bulunmadan önce inci ticareti çok yaygınmış. Bu gemi de ta o zamandan kalmaymış. Bu gemiyle denize açılıp inci, balık ya da deniz ürünleri almak için ava gidiyorlarmış ya da toplamaya gidiyorlarmış. Burada ta eski dönemden kalan tekneler var. İnci çıkarmak için ve balıkçılık için kullanılan. Wow. Şimdi balıklar buradan hop nereye gidiyor? Balık pazarına. Biz nereye gidiyoruz? Balık pazarına. Bu zübeydi en lezzetli balıkmış. Sadece denizin altında ot yiyerek besleniyormuş. Tadı çok lezzetliymiş. Kilosu 30 dolar. Buradaki balığın kilosu ise 9 dolar sadece. Burada jumbo karidesler var. İran'dan geliyormuş. Bu kilosu 15 dolar, 12 dolar, 10 dolar. Bu balıklar ise çiftlik balığıymış. Nereden geliyor sizce? Bunlar Türkiye'den geliyormuş. Kilosu ise yaklaşık 10 dolar. Bu da bayağı büyük ıstakoz. Kilosu 18 dolar. Valla balık kısmı çok renkliydi. Arka tarafta da yine böyle sebze meyve satılan yerler var. Tabi burada gördüklerinizin %90'ı hatta belki daha fazlası hep dışarıdan geliyor. Özyeter'den gelmiş.
Kardeşimiz incir diziyordu. Onun kilosu da yaklaşık $8. Watermelon from where? Iran. This how much? 1 kilo half dinar. 1 kilosu yaklaşık $1,5. İran'dan geliyormuş karpuz. Borsa Kuveyt'teyiz. Burada gördüğünüz kişiler broker, genelde de emekli kişilermiş. Buraya gelip burayı böyle seans salonu gibi kullanıyorlarmış. Hisse senedi piyasası, vadeli opsiyon borsaları, forex piyasaları gibi yurt içi ya da yurt dışı birçok piyasada Noorsiyam aracılığıyla hesap açmanız ve tasarruflarınızı değerlendirmeniz mümkün. Ancak birikim ya da tasarruflarınızı doğru değerlendirmek için finansal okuryazarlık bu işin olmazsa olmazı. İşte burada Kuveyt gezimin sponsoru olan Noorsiyam devreye giriyor. Noorsiyam finansal okuryazarlık için uzun yıllardır Türkiye'de akademik düzeyde eğitimler vererek yatırımcıların bu konudaki gelişimine katkı sağlıyor. SPK lisanslı geniş yetkili aracı kurum Noorsiyam'de eğitimlere katılmak ve deneme hesabı oluşturmak için açıklamaya bıraktığım linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bu eğitimler ücretsiz. Dışarıya çıkar çıkmaz yüzünüze böyle bir sıcak fön makinesiyle üflüyorlarmış gibi hissediyorsunuz. Fahad El Salem Caddesi'ndeyiz. Burası Kuveyt'in ilk caddesiymiş. Merkezdeki çarşılardan birindeyiz. Dükkanlar kapalı. Buraya iftardan sonra geleceğiz. Şu gördüğünüz Kuveyt'in en yüksek binası. Karşıdaki cami piramit şeklinde. İçine bakalım. Bunlar su tanklarıymış, yağmurda su toplasın diye. Kuveyt çok düzlük bir yer, hiç böyle hani dağlık tepelik bir yeri pek yok. O yüzden mesela bu su depolarından bir tane daha var. Aynı zamanda denizdeki suyu da buraya pompalayıp daha sonra oradan evlere dağıtıyorlarmış. Hani deniz suyunu da arıtıyorlarmış. Geçen yıl hiç yağmur yağmamış Kuveyt'e. İftar için yerel bir restorandayız. Hurma, ezan okunuyor. 6 kişiyiz. Mercimek çorbasıyla başlıyoruz. Ben sarmayı görünce şaşırdım. Hepsinin tadına bakacağız. Şimdi bu hamisa lahem bizim güvece benziyor hafiften. Sarmamız var. Burada gördüğünüz gibi. Masayı donattılar biraz. Tavuk. Burada koyun eti, karides. Bu da sığır sanırım. Pilavda kuru üzümler var. Dolma çok lezzetli. Hani şaşırdım, o kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Adettir, boşları yine gösterelim. Çaylar gelecek ama önden bunu getirdiler. Dedim biz buna lokma diyoruz. Onlar da bize de lugem değil mi? Lugema diyorlar dedi. Hani lokma, lugema çok benzer. Vallahi çay hem de ince belli bardak. Ama gerçi kulpları var. Olsun. Yemeğimiz gayet güzeldi. Kuveyt usulü ama hani öyle çok komplike yemekler değildi. Gördüğünüz işte. Zaten aç karnına her şey güzel geliyor. Ramazan'da tabii Kuveyt'te olmak böyle. Gündüz çok gezemiyorsun. Her yer kapalı. İftardan sonra gezeceğiz. Öğlen geldiğimiz pazara
Şu an akşam da geldik. Dediğim gibi hayat gece burada akıyor Ramazan'da ve yazın. Açık kasaplar. Mübarekiye Çarşısı'ndayız. Hurmacıların yoğun olduğu bölge. Which one is best? The best one, Khlas al-Qasib. Really? Yes, from Arabic Saudi. Majdour, Jordan. Majdour from Jordan. Bu kilosu 6 dolar yaklaşık. Bunun ne kadar? How much this? And this is 1 kilo, 2,5. Ha, 1 kilo 2,5 diye. Türkçe biliyor. Where did you learn Turkish words? Sorry? Where did you learn Turkish words? In Iran? Yes. You are Irani? No, I show film. Ha, Turkish TV series. Which one? Ertuğrul? Ha. Ertuğrul'u izliyorlar burada çok. Oradan biliyor Türkçeyi. What's your name? Mesut. My name is Mehmet. Nice to meet you. Kardeşim diye bak, ismi de Mesut. See you later. Sonra görüşürüz. Bye bye. Türk dizilerini çok seviyorlar. Özellikle de bu son zamanlarda Ertuğrul'u izliyorlarmış. Onun için Türkçeyi bilenler bile çatpat çıkıyor böyle. Gündüz boş olan sokaklar akşam doluyor. Bunun bir benzerini ben Katar'da gördüm. Dubai'de de böyle olduğunu biliyorum. Ramazan'da ve yaz sıcaklarında böyle. Döviz büroları. Bir arkada terziler, kumaşçılar. Hani bildiğiniz böyle bir çarşıyı düşünün. Kuyumcular. Şu an saat akşam 10. Sahur için hazırlık yapıyor restoranlar. Şimdi burada bir AVM'nin otoparkına arabayı park ettik. Şu yeşiller nedir diye sordum. Türkiye'de iş yapmak isteyenlere fikir olsun. Bu arkadaşlar arabaları yıkıyor. Siz buraya park ettiniz. Ücretini veriyorsun. Arabanızı yıkıyor. Ve bunun gibi bir sürü var. Ki Türkiye'deki AVM'lerde de bence olmayacak şey değil. Hatay sofrası. Bugüne kadar belki yüzlerce AVM görmüşümdür, gezmişimdir ama bunun kadar büyüğünü görmedim. Burası bir de hani öyle çok katlı bir yer değil. Böyle yürüyerek o tarafa ve U yapıp diğer taraftan dönerseniz 2,5 kilometre yürüyorsunuz. Şimdi yaz aylarında Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi buluyormuş. Alışveriş merkezi sabah 10'da açılıyor normalde. Ama yazın sabah 5'te açılıyormuş ki insanlar buraya gelip sabahları koşu yapıyorlarmış. Spor yapsınlar diye. Hani AVM'yi çok amaçlı kullanıyorlar. Bu AVM'yi komple gezeceğim deseniz bir gün size yetmez. Gerçekten yetmez. Bir de bu kadar lüks markaların önünde böylesine kuyruk ben şimdiye kadar hiçbir yerde görmedim. Bu arada AVM'de bir tane otel de var. Hani bu AVM'yi her anlamıyla böyle her yerini gezeceğim, göreceğim diyorsanız gelip otelde kalabilirsiniz. Dediğim gibi başka türlü burayı böyle tamamen gezmek çok mümkün değil. Hani gerçekten hani AVM övülür mü? Övülmez tabii de.
Böylesine sıcak bir coğrafyada olunca işte çözüm böyle bulmuşlar. Dışarıda şu an gezmek mümkün değil. Aynı AVM içinde sanırım 6-7 tane Starbucks var. Biraz Starbucks fiyatlarından bahsedeyim. Espresso yaklaşık 3 dolar. Türk kahvesi 3,5 dolar. Americano 4 dolar. Saat 1.30'da buradan ayrılıyoruz. Karşıda büyük cami. Bir de içine bakalım. Caminin bu ana bölümüne görevli olmadan giremiyorsunuz. Boşta bir görevli yok. Hızlıca böyle girip çekiyorum. Wow, çok heybetliymiş ya. Bu akşam iftar için çok özel bir yere gideceğiz. Kuveyt'teki önemli bir aile bizi akşam iftara davet etti. Nasır Bey'in divanına gideceğiz. Divanda bizi ağırlayacaklar. Hani bu divan ne oluyor, nasıl oluyor ben de gerçekten merak ediyorum. Şimdi yolculuk Nasır Bey'in divanına. Divana doğru gidiyoruz. Nasır Bey'in divanı burası. Ben restoran değildi mi dedim. Restoran değilmiş. Sadece ona ait. Böyle misafirlerini ağırlıyormuş. İçeri bakalım. Divanın içinde 3-4 bölme var. Burası nargile içme yeri. Mutfak alt katta. İftarı burada yerde yapacağız. Muhtemelen ellerimizle yiyeceğiz. Sonra yemekten sonra çay kahve burada içilecek. İftar yaklaştıkça kalabalıklaşıyoruz. No, we can sit here. Şimdi normalde elle yiyorlar bu gibi davetlerde ama bizim için kaşık da getirmişler. O ki kaşık var. Biz de kaşık kullanacağız. Ama bu tarafta böyle elle yiyorlar. Bu bildiğiniz pilav. İşte orada et var. Bu bizim keşkek gibi ama keşkek kadar güzel değil. Bu da sanki yufkayı ıslatmışlar gibi. Hani bunun da yani bizim damak tadımıza çok uymuyor. Ama pilavla et güzel. Koyun eti çok lezzetli. Pilav da çok güzel. Şu pilav için özel hazırlanıyormuş. Pilavın üstüne böyle döküyorsun. Sulu oluyor. Ama ben böyle pilavı sade tercih ediyorum. Yemek faslı bitti. Burada sizce ne vardır? Açıyorum. Künefe. Thank you. Bir Hatay künefesi olmasa da yoklukta gider. Nasır Bey dondurma da ikram ediyor. Thank you. Şimdi daha güzel oldu künefe. Nasır Bey. Şimdi üstüne de kahve geliyor. Thank you. İçinde azıcık var ya. Neden böyle çok az? Bundan ne olacak? Evet, sadece bu tadı. Allah Allah. Acı gibiymiş, bakayım.
Ha, ben bundan Umman'da içmiştim. Evet. Bu güzel ya, güzel. Çay kahve arası. Ama bence güzel. Ben bundan böyle azıcıkla doymam. Beni kesmez abi bu. ben biraz daha alırım. Bu kakuleden yapılıyormuş. Artık çay kahve demeyeceğim çünkü bu çay bence. Böyle acımsı bir tadı var ama güzel, ben seviyorum. Bu arada hani bu divanda kendi aile toplantılarını, iş toplantılarını da yapıyorlar. Thank you. Bu normal çay. Ama tadı başka, böyle bizim bitki çayları gibi biraz limonlu, biraz da ballı. Ama güzel. Bu sunumların, hizmetlerin çoğunu da bu divanın sahibi ya da o ailedekiler yapıyor. Hani bir hizmetli falan pek görmüyorum ortalıkta. Çayı kahveyi de kendisi koyuyor, tatlıyı da kendisi koyuyor. Bu divanlarda aileler düzenli olarak toplanıyormuş. Ama atıyorum iş görüşmeleri için de bu divanı kullanıyorlar. Bazen diyor haftada bir, bazen haftada her gün burada toplanıyoruz diyorlar. Kadın erkek ayrı. Bunu böyle gezdiriyorlar. Hani böyle üstüne böyle alıyorsun. Güzel kokuyorsun gibi. Bu böyle tütsüyü gezdirmelerinin sebebi şeytan bundan kaçıyormuş ya da belki de kötü ruhlar. Böyle tek tek gezdiriyor. Ortam çok değişik. Şimdi buradaki akşamımızı bitiriyoruz ama Nasır Bey bize çok güzellik yaptı. Çölde develeri var. Yarın akşam çöle gideceğiz. Güneş orada batıracağız ve orada iftar yapacağız. O videoyu muhtemelen ayrı yapacağım çünkü çok uzun olacak bu video. O videoyu ayrı izlersiniz. Kuveyt'in anlamı Arapçada akvat kelimesinden geliyormuş. O da su kenarındaki kale demek. Bu akşam bizi sağ olsun misafir etmek isteyen çok. Şimdi Katemi ailesinin divanına gidiyoruz. Bir de orada çay kahve içeceğiz. Evet, Katemi ailesinin divanına geldik. Buradaki divan biraz daha değişikmiş. Selamünaleyküm. Yine içecekler geliyor. Şimdi bu Katemi ailesi zamanında çok fazla ticaret yapıyormuş. Bizi buraya davet eden de Yusuf abi diyor ki iki tip insan var diyor Kuveyt'te. Biri çölü seven, çölde yaşayan, diğeri denizi seven, denizde yaşayan. Biz denizde yaşayanlardanız diyor. Onun için ticarette, deniz ticaretinde, gemi ticaretinde çok büyüklermiş. Ta 200 yıldır bu işi yapıyorlarmış. Mesela diyor bu odayı biz gençler için yaptık diyor. Futbolu çok seviyorlar diyor. Onun için orada hep maç var diyor. Bu arada şu mermer tek parça ve bunu İtalya'dan getirmişler. Tek bir konteyner bunun için gelmiş. Her salı günü burada kesinlikle bir toplantı varmış. Hatta konsolosluktan ya da elçilikten kişiler de geliyormuş. Geçen hafta Türk konsolosu buradaydı diyor. Divanın üst katına bakacağız. Yani bizim aile 500 kişi kadar diyor Yusuf abi. Ailenin buluşma yeri burası. Arkadaşlarımla buluşuyorum diyor. İki yerde de televizyon var.
Barcelona taraftarları burada oturuyor diyor. Burada daha çok kişi var. Real Madrid burada oturuyor diye. Kadınlar geliyorum dedim. Kadınlar da ayda bir kere burada toplanıyormuş. Bütün ailenin kadınları. Biraz önceki ikili İngiliz konsolosundan gelmişler. İngiliz konsolosuymuş. O sırada Yusuf abi benimle ilgileniyordu. Bu tütsü yine burada da var. Yine sürekli yiyip içiyoruz. Ama hani burada şunu fark ettim. Dedim ki ya 500 kişisiniz, her salı nasıl toplanıyorsunuz? Sürekli birileri geliyor gidiyor, çay içiyor, kahve içiyor. Kimi 5 dakika oturuyor, kimi yarım saat oturuyor. Aile diyor hep beraber diyor toplanmalı burada diyor. Ve bu yıllardır yapılan bir şey. 100 yıldan fazla süredir yapılan bir şey. Şimdi düşünüyorum Türkiye'de kendi sülalenizi düşünün. 500 kişilik bir sülale. Gelip böyle her hafta toplanacaksın, birlik olacaksın. Orada dedikodudan, hırdan, gürden ne bileyim bu birliği korumak bence herkesin yapacağı bir şey değil, yapabileceği bir şey değil. Bugün 2 tane divana gittik, misafir olduk. İkisinde de ben aynı şeyi gördüm. Yani tabii Kuveyt'te yıllardır kalmıyorum. Sadece 3 gündür buradayım. Gördüklerimi anlatıyorum. Ama bu divan muhabbeti aileyi böyle bir arada tutuyor. Divan gezimiz bitti. Artık otele gidebiliriz. Kuveyt Milli Müzesi'ne geldik. Kuveyt'in Faylaka Adası'ndan birçok şey çıkartılmış. Bu bölümde de onlar sergileniyor. Gördüğünüz bayağı 1,5 metre boyutunda bir tablet. Yunan dönemine ait. İkaros taşı. Moğolistan'da Orhun yazıtlarına da gitmiştim. Onu andırıyor. Tabii o bundan çok daha büyük. Ve onun çift tarafında yazı vardı. Bunda tek tarafta var. Bu tablet aslında bir mektup. İkarus adasıymış. Adanın eski adı. Onun için İkarus taşı diyorlar. İşte burada da şunları yapın, bunları yapmayın diye talimat vermiş kral. Yine aynı adada bulunan küçük heykelcikler. Direkt zaten Yunan izleri anlaşılıyor. 9. ile 15. yüzyıl arasından Kur'an örnekleri. Bu 17. yüzyıldan kalma ama çok çok küçük. Bu 15. yüzyıldan kalma toprak satışına ait kontratmış. Müzede tadilat olduğu için çoğu yeri kapalıydı. Ancak bu kadar görebildik. Bu Kuveyt Kulesi'ne çıkacağız. ...120 metre yukarı çıktık. Kulenin toplam yüksekliği de 187 metreymiş. Şu gördüğünüz parça dönüyor farkındaysanız yavaş yavaş. Böylesine çöl olan ülkelerde toz problemi de çok oluyor. Arabaların üstü, kaldığınız yerde tozu fazlasıyla görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bazen hani havada acaba sis mi var diyorsunuz çünkü görüş mesafesi de çok kısıtlı oluyor. O genelde sis değil, toz bulut. Bugün ama kısmen hava temiz, yani bayağı ileriyi görebiliyoruz. Bu arada denize giriliyor, isterseniz girebiliyorsunuz. Kuveyt'in nüfusu yaklaşık 4-4,5 milyon kadar ama burada yaşayan Kuveytli sayısı bunun %30'u kadar, yani 1-1,5 milyon kadar Kuveytli olduğu tahmin ediliyor. Yani diğerleri işte Mısır'dan, Hindistan'dan ya da buraya çalışmaya gelen kişilerden oluşuyor. Olur ya, Kuveyt'e gelirseniz burada otel fiyatları
Yani düzgün bir otelde kalacağım derseniz gecelik $100 gözden çıkarmalısınız. Hani oda fiyatı. Bu 2 kişi kalsanız da aynı fiyat. Yani $100'dan aşağıya düzgün bir otel pek yok. Benzin alacağız. Benzinin litresi yaklaşık 25 cent. TL'ye vurursak Nisan 2022 itibariyle 1 litresi yaklaşık 4 TL, 3,5 TL yapıyor. Şimdi Kuveyt'e gelip hurma almamak olmaz. En iyilerinden biri Ürdün'den gelenmiş. Kilosu $12. Bundan alıyoruz. Birkaç tane. İftara kadar vakit geçiriyoruz. 360 AVM'ye geldik. Burada AVM'ler genelde böyle sanki açık havada gibisin ama aslında kapalı. Ferah ferah geziyoruz. Dışarısı çünkü çok sıcak. Yaşam yerleri genelde böyle 2-3 katlı müstakil evlerden olur. Böyle apartman kültürü pek yok. Hani yeni yeni yapılan öyle büyük rezidanslar, siteler görüyorsunuz ama. Carrefour'dayım. Biraz buradan size fiyatlardan bahsedeyim. 30'lu yumurta $4,5. Portakalın kilosu yaklaşık $1. Elmanın kilosu da yaklaşık $1. Tabii çeşit çeşit, hani bir tık daha iyisi de var. Muhtemelen organik seçersen daha pahalı olur. Bu elmanın kilosu yaklaşık $2,5. Mesela bunun kilosu ise $3. Bademin kilosu $15-17. Kaju ise yaklaşık $20. Mangonun kilosu $3. Bizdeki Carrefour'lar nasılsa bütün dizayn, raflar hep aynı. 1,5 litrelik su 30 cent. Muzun kilosu $1-1,5 arası değişiyor. Murat Bey kaşar peyniri yaklaşık $3, 200 gram. Chipsler yaklaşık $2. Büyük boy Pringles'lar da aynı fiyat, $2. Markaları özellikle seçmedim. Önüme ne çıkarsa onları gösterdim. Kuveyt dinarı dünyanın en değerli parası. Şu an bir Kuveyt dinarı yaklaşık 3 Amerikan doları yapıyor. Ya da bir Kuveyt dinarı yaklaşık 50 Türk lirası yapıyor. Hani market fiyatlarını değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kuveyt petrol rezervi bakımından dünyada ilk 5'in içinde 5. ülke. Dünya Bankası'ndaki sıralamaya göre ise kişi başına düşen milli gelirde dünyada 7. ülke, 7. zengin ülke. Bu arada Kuveyt'te konuşulan dil, yani ana dilleri Arapça ama iyi kötü her yerde İngilizce anlaşabiliyorsunuz. Kuveyt'teki son akşamım, iftara bu balık restoranına geldik. O balık halinde gösterdiğim güzel balıktan yiyeceğiz burada. Burası yerel bir restoran, hani lüks aramadık, lezzetli hangisiyse ona gidelim, bizi ona götürün dedik. Şehir merkezindeki bu restorandayız. Karides, ıstakoz, bu meşhur zübeydi balığı, bunu merak ediyorum. Balık çorbamız var, humus var, orada başka bir tür balık daha var. Zübeydi bu balık. Bu balık su altında sadece ot yiyormuş. Hani başka balıkları yemiyormuş. Vallahi işin özü normal. Hani ızgara yapılmış, kızartılmış balık tadında. Zübeydi değil de bu şim balığı bence yemeğin favorisiydi. Bir de ben balık yumurtasını çok sevdim. Burada neredeyse lüks restorana gitseniz de hep aynı şey var. Bu naylonları koyuyorlar, toplarken böyle hepsini birden toplayıp götürüyorlar. Yemek üstüne çaylar geldi. Yani benim parmaklarım kalın değil, çay bardağı çok küçük. Çay güzel ama. Tatlılarımız da geldi. Bunun altı böyle bizim kadayıf gibi.
Üstündekiler Antep fıstığı gibi görünüyor ama değil, başka bir şey. Bu da bildiğiniz irmik tatlısı gibi ya da revani diyeyim. Bu arada burada hep köz var, çay sıcak kalıyor. Zübeyde'yi çok merak etmiştim çünkü o balık pazarındaki kilosu en pahalı olan balıktı. Ama tadı yani o kadar güzel değil çünkü diyorum, bana göre yağsız bir balık. Bir de sadece galiba otla beslendiği için öyle. Onun yanındaki şim balığı çok güzeldi. O kesinlikle denenir, yenir. Ama Türkçe'ye çevirdim, şim balığının bir karşılığını bulamadım. Balık yumurtası çok lezzetliydi. Karides, ıstakoz, onlar zaten hep güzel. Velhasıl güzel bir akşam yemeğiydi. Bu arada yemeğe yaklaşık $200 ödendi. 5 kişi tıka basa doydu. O yemekle 7-8 kişi de doyardı ama. Kuveyt o kadar sıcak oluyor ki biz Nisan ayındayız. Şu an gündüz açık havada bir işçinin çalışması yasak. Ne yapıyorlar? Gece çalışıyorlar. Bu kadar sıcak olduğu için Kuveyt'te yaz ayları gündüz dışarıda hayat resmen duruyor. Şimdi Marwan abiyi videonun başına tanıtmıştım. ODTÜ'de mimarlık okumuştu daha önce. Sağ olsun 4 gün Kuveyt'te bizi öyle bir gezdirdi ki yani o olmasa böylesine güzel bir gezi olmazdı. Abi çok teşekkürler. Rica Türkiye'de ederim. görüşmek üzere. İnşallah. Her şey için çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim size. Memnun oldum. Türkiye selam söyleyin. Aleykümselam. 4 günlük Kuveyt gezim burada bitiyor. Kuveyt'e gelmeyi çok istiyordum. Bir şekilde Novorsiyem'le projeler örtüştü ve beraber Kuveyt'e geldik. Beraber Kuveyt'i gezdik. Kuveyt'in yemekleri güzel. Çok misafirperverler. Ben nerede kalsam, bizi nerede misafir etseler yani öyle bir ağırladılar ki nasıl diyeyim, yani memnun kalmamak mümkün değil. E-vizeyle buraya gelebiliyorsunuz. O anlamda bir zorluk yok. Bu konuda çok soru geldi. Hani kadınlar dışarıda istediği gibi giyinip gezebiliyorlar. Başını kapatmalarına gerek yok. Araba kullanabiliyorlar. Hani takipçilerim bunu çok sordu. Hani siz turist olarak buraya geldiğinizde de başınızı kapatmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Ama Ramazan'da gelirseniz gündüz yapacak hiçbir şey bulunmuyor. Mağazaların bir kısmı kapalı oluyor gün içinde. Hani onu göze alıp gelin. Ama iftardan sonra da bambaşka bir dünya görüyorsunuz buralarda. Buradaki birkaç ailenin divanına misafir olduk. Sofralarına oturduk. Hepsine tekrar teşekkürler. Kuveyt'e geldiğinizde doğruyu söylemek gerekirse turistik açıdan çok fazla yapacak bir şey yok. Hani o anlamda çok gelişmiş bir ülke değil. Ama hani kültürü görmek istiyorsanız gelinir. Ya da buraya belki iş icabı geleceksinizdir. Geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Büyük alışveriş merkezleri var. Bol bol onları gezersiniz. Çöle gidebilirsiniz. Çöl tecrübesi yaşanabilir. Ama hani onun için de öyle safari turları falan yok. Kendi imkanlarınızda bir şekilde bulup gitmeniz lazım. Burası tabii bir Kuveyt dinarı yaklaşık 50 Türk lirası yapıyor. O sebeple biraz pahalı bir ülke bizim için. Buraya geldiğinizde göreceksiniz. Türkleri seviyorlar. Ben hiç o anlamda olumsuz bir şey yaşamadım. Ama hani Kuveyt'e gelirseniz yazın gelmeyin derim. Çünkü Nisan ayında geldim ben buraya. Nisan ayında bile hani gündüz dışarıda gezmek çok olası değil. Ocak, Şubat ayları ideal aylardır. Valla Nasır Bey beni Şubat ayında buraya tekrar davet etti. Çünkü çölün içlerinde 500 kadar devesi varmış. Orada diyor daha güzel bir ortam var. Daha çok seversin orayı. Belli olmaz. Belki Şubat'ta tekrar gelebilirim. Velhasıl bir ülkeyi daha böyle gezdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.